Herkese merhaba, kanala hepiniz hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün çarşamba bülteninden bahsedeceğim arkadaşlar. 6 tane maç ayırmaya çalıştım. Zaten bülten çok kısıtlı biliyorsunuz. 4 tane Championship'ten maç aldım. Bir tane Avrupa Ligi'nden maçımız var. Bir de Şampiyonlar Ligi'nden Real Madrid'in maçını almaya çalıştım. Onu da ideal bir tercih bulmaya çalıştım. 6 tane maçım var. Umarım güzel geçer. Siz de bu arada videoya geçmeden önce like yaparsanız, yorum yaparsanız, destek olursanız çok sevinirim. Hemen videoya geçeceğim. Ekrana geçeceğim. 6 tane maç ayırdım. İlk maçım arkadaşlar saat 20.45'te Sporting Lisbon Atalanta maçı. Sporting Lisbon'la Atalanta daha önce grup aşamasında da oynamışlardı arkadaşlar. Atalanta rakibine yenilmedi. Daha önceki maçları göstereceğim. İlk önce karşılıklı gol var. Yüzdesi %69. Üst olarak da %57 görünüyor. Yine bir 11 oranda bir korner görünüyor. Buna korner baremlerine açıldığı zaman bakacağım. Telegram grubunda paylaşıyorum arkadaşlar. Orada da gelebilirsiniz. Ücretsiz. Herkesi beklerim. Hemen maçlara bakalım. İlk önce Sporting Lisbon evinde nasıl oynuyor ona bakalım. Kendi liginde zaten lider durumda. Çok formdalar. 3 tane 5 tane atabiliyor ama kendi liginde atabiliyor. İç sahada bakalım. İç sahada zaten bütün maçlarını kazanmış. Braga'yı mesela 5-0'la geçmiş. Çok önemli. Porto'yu 2-0'la geçmiş. Ligin en iyisi zaten. 40 gol atıp 9 gol yemişler. Ligde ne yapıyor? Avrupa Ligi'nde ne yapıyor? Ona bakalım. Gruptan çıkmışlardı zaten. Rakov'u yenmişler. Burada Atalanta'ya yenilmişler bir tek. Direkt rakibi Atalanta'ydı. Onu yenilmişler. Young Boys'a 1-1'le berabere kalmış evinde. Atalanta'ya bakalım. Onlar kendi liginde son 2 maçta yenildi. Inter'den 4 gol yedi. En sonunda Bologna'ya yenildi. Öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti. Biraz bu aralar sanki gol yiyorlar gibi. Milan deplasmanında da 1-1'le döndüler. Avrupa Ligi'ne bakalım. Onlar ne yapıyor? Deplasmanda Sporting Lisbon'u yenmişlerdi. Kendi evinde de 1-1 berabere kaldılar. Gruptan çıktılar. Yani bu eleme maçı olsaydı şu anda Sporting Lisbon'u elemişti zaten. Deplasmanda ne yapıyor? Ona bakalım. Sporting Lisbon'u yenmiş. Sturm 2-2. Rakov'u da 4-0'la geçmiş. Yine ben Lisbon'a gol atacağını düşünüyorum Atalanta'nın. Çok tehlikeli bir rakip. Sporting Lisbon Atalanta'nın üstüne gidecek. Maç başlar başlamaz direkt Atalanta'ya gol atmak için saldıracak. Çünkü gol atması lazım. Eğer 0-0 1-1 ile kalırsa İtalya'da işleri çok zor. O yüzden direkt maç başlar başlamaz saldıracak. Bu da bize kornerleri getirir aslında. Zaten evinde 7 korner atabiliyor Lisbon. Yine maç günü bakacağım. Baremlere göre Telegram grubunda paylaşacağım. Tekrar hatırlatayım. Dediğim gibi Atalanta üstüne gelen rakibine bol bol kontra atak bulacaktır. Bir tane gol atacağını düşünüyorum Lisbon'a. Karşılıklı gol var önereceğim ilk önce. 1.45 oranı var. Bunun yanına üstü de ekleyeceğim. Sporting Lisbon'un dediğim gibi bir tane gol yiyeceğini düşünüyorum. İkinciyi bulmak zorunda. Yani 2-1 ile 3-1 ile İtalya'ya gitmek zorunda. Yoksa turu geçme şansı çok zayıf bana göre. O yüzden üstü de eklerim. İlk önce KG var 1.45. Daha sonra üstü de eklerim. 1.69'a çıkartırım. Benim skor tercihim olarak 2-1 Lisbon'un galibiyeti var aklımda. Buna göre Lisbon'un da kazanacağını düşünüyorum. Kazanılır oranı da 1.92. Şu an düşüyor galiba oranı. 1.87'ye kadar düşmüş. Benim tercihim Sporting Lisbon. Bir farkla kazanır olacak arkadaşlar. Aklına yatanlar bunları değerlendirebilir. Geçelim diğer maçımıza. İngiltere Championship'ten aldım. Southampton Preston maçı var arkadaşlar. Onu aldım. Championship maçı hafta sonu Preston Hull City ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı. Şu an 8. sırada. Southampton da 4. sırada. Yani Southampton aslında burada yeri garanti gibi onlar da ikinci olmaya çalışıyorlar. Yani birinci Leicester olacak diye varsayarsak Ipswich'le ikincilik için savaşıyorlar. Aynı şekilde burada Leeds United da var. Üçü ikincilik bileti için savaşıyorlar. Geri kalan 2 tane bilet var burada. 5. ile 6. Hull City, Norwich bir de Preston. Bu 5. 6. Sıraya çıkmaya çalışıyorlar. 3 takım var aslında burada. Norwich'te bugün deplasmana gidecek. Onların da işi zor. Bugün deplasmanda. Onların da kazanacağını düşünüyorum ama bültenimi almadım. Oranı çok yüksek. Sürpriz kupon ekledim onu. Burada Preston'un Southampton'dan puan veya puanlar alması lazım. O yüzden bol pozisyonda bir gol olacağını düşünüyorum. Zaten Southampton son haftalarda çok da gol yemeye başladı. Hemen göstereyim size. Son hafta yine Birmingham deplasmandan 3-3 ile berabere dönüyordu. Son dakikada gol attı. Ondan önce kendi evinde 2 oynadığı maçta Millwall'la Hull'e 2-1 yenildi. Şurada bir de Huddersfield'le 5-3'lük bir gol düellosunu geçen maçta 5-3 kazandı. Yani orada bir başlayan gol yeme sorunu başladı Southampton'da gol yeme sorunu başladı. Kendi evinde gol yemediği maç sayısı 5. Gol atamadığı maç sayısı 1. Yani gol atacağı %99 gibi. O yüzden bunun yanına ben KG'yi alacağım. Çünkü Preston'un da gol atacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu aralar Southampton çok gol yemeye başladı. Onlar da en son 2 maçın deplasmanında Cardiff'i 2-0 yenmiş. Coventry'yi 3-0 yenmiş. Yani gol atabiliyorlar. Kaç maçta gol atamamışlar? 5 maçta gol atamamışlar. Ama bugün Southampton'a gol atacaklarını düşünüyorum. Southampton biraz da açık oynayan bir ekip. 2.5 üst önereceğim arkadaşlar. Çünkü Southampton belki tek başına da üst yapabilir. İlk tercihim 2.5 üst olacak. 1.43 oranı var. Bunun yanına KG'yi de ekleyeceğim. Preston'un da gol atacağını düşünüyorum.
düşünüyorum. 2.5 üst ve KG var oranında 1.81. Aslında ilk tercihim bu da olabilir. Ben maçın 2-1, 2-2, 3-2'ye kadar yine böyle gidip çok fazla gol çıkacağını düşünüyorum. İlk tercihim 2.5 üst olacak. Bir taraf üst yapabilir diye. Daha sonra bunun yanına varı da ekleyip 1.81'e kadar yükseltebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. İngiltere Şampiyonşip'teyiz gene. Watford kendi evinde Swansea'yı ağırlayacak. Puan durumlarına bakalım. Watford 12. sırada, Swansea 15. sırada. Aslında ikisi de rahat gibi. Yani pek düşme korkusu yaşayacaklarını zannetmiyorum. Alt sıralar çok karışık zaten. Buradan birbirlerini alt alıyorlar. Bunlar birkaç maçlar kazanıp kendi orta sıralarda kalırlar. Watford da rahat, Swansea da rahat. Zaten bu skorlara da yansıyor. KG var %65. 2.5 üstesi de yine %65. Korner beklentisi de var bu maçta. Bunu da yine araştırıp bunu da baremleri eğer uygun görürsem paylaşacağım. Son maçlara bakalım. Watford rahatladığı için burada 6 maçta bir galibiyet almış. Leicester'a yenilmiş 2-1 kendi evinde. Norwich'e yine 4-2 yenilmiş. Huddersfield'e yenilmiş. Yani salmışlar biraz diyebilirim. Kendi evindeki oynadığı maçlara bakalım. 5 maçta gol yememiş, 3 maçta gol atamamış. Yani gol yeme sorunu yok. Zaten son 8-9 maçtır gol yiyor gördüğünüz gibi. Çok da kötü bir performansı var. Kendi evinde oynadığı 6 maçın 5'ini kaybetmiş arkadaşlar. Swansea'ya bakalım. Onlar da aynı rakibi gibi sayılır. 3-1, 3-1 2 tane mağlubiyet almış buradan. Hull City deplasmanı demiş. Leeds'ten 4 gol yemiş. Son 3 maçı 2-1'lik skorlarla geçmiş. İkisini de kazanmış burada. Blackburn'u yendi son hafta. Zaten şurada baktığınız gibi 4 gol, 3 gol, 3 gol barajında geçiyor. Deplasmanda nasıl oynuyor ona bakalım. Gol yemediğim maç sayısı 3, gol atamadığım maç sayısı 2. Zaten Swansea yani üst takımı rahat gol atıp rahat gol yiyebilen bir ekip. Şurada gördüğünüz gibi 5 gol yemiş. O 2 maç üst üste 2-2 berabere kalmış. 3-1'lik skor almış, burada yenilmiş. En sonunda Sunderland yendi zaten. Şimdi ilk tercihim yine 2.5 üst olacak arkadaşlar. 2.5 üst oranı 1.65. Bunun yanına varı da ekleyeceğim yine aynı şekilde. 2-2'lik bir skor çıkabilir yine aynı burada olduğu gibi. Bunun oranı da 2.5 üst ve KG var oranında 1.81. Yine bu ikinci, üçüncü kuponlara yazılabilir. İlk tercihim 2.5 üst olacak. Geçelim diğer maçımıza. Yine Championship'ten Cardiff evinde Huddersfield'i ağırlayacak arkadaşlar. Cardiff 47 puanda. Yani üst sıra hedefi olduğunu zannetmiyorum. Buraya kadar çıkamazlar. Çok puan farkı olmuş çünkü. Huddersfield de alt sırada. Onlar da buradan kurtulmaya çalışıyorlar. Biraz gayret gösteriyorlar gibi. Burası çok karışık. Yani şuraya kadar 15. sıradaki Swansea'ya kadar yer değiştirmez olabilir arkadaşlar. Savaşı var burada. Karşılıklı gol var beklentisi %62. Cardiff'e bakalım son haftalarda ne yapıyor? Son haftalarda 2-1 Stoke City yenmiş. Bir de Bristol'u 1-0 yenmiş. Evinde oynadığı maçlarda ne yapıyor? Ona bakalım. Evinde oynadığı maçlarda son 4-5 maçın 3'ünü kaybetmiş. Bir tanesini beraber kalmış. 2-1 Stoke City'yi yenmiş. Ama kaybettiği takımlara bakarsak gol atamamış. Leicester City'ye, Leeds United'a, Preston'a. Yani üçü de zaten üçüncülük, dördüncülük için savaşan takımlar. Leicester zaten lider. Leeds ikincilik için uğraşıyor. Preston da playoff'a girmeye çalışıyor. Yani üçünün de üst sıralar hedefi olduğu için bunlara gol atamaması gayet normal. Blackburn'a gol atamamış. Stoke City'yi yenmiş. Yani bugün bir hedefi var. Gol atma hedefi olacağını düşünüyorum. Huddersfield'le burada bir Southampton deplasmanından öne geçtiği maçta 3-2 falan 3-3 berabere kaldı. Oradan da son dakikalarda 2 tane gol yiyip yine 5-3 mağlubiyet önünde. Burada Southampton'a gol atması 3 tane güzeldi. Sonra Sunderland yendi. En son Watford deplasmanından 2-1 galibiyet önünde. Yine Leeds United'a 1-1 berabere kaldı. Leeds United'a yenilmedi. Yani puan almaya çalışıyor. Puan almaya ihtiyaçları da var daha doğrusu. O yüzden şuraya gördüğünüz gibi son 8-9-10 maçı neredeyse karşılıklı gol var olmuş. Ben Huddersfield'in gol atması gerektiğini düşünüyorum. Gol atacağını inanıyorum. Cardiff de buna cevap verecektir. KG var önereceğim. KG var oranı çok yüksek. 1.73 oranı var. Aklına yatanlar direkt KG var olarak değerlendirebilir. Yine böyle bir 1-1'lik skor çıkabilir diye düşünüyorum. Belki de Huddersfield sürpriz yapar. İkinci golü de atabilir ama ilk önce karşılıklı gol var alacağım arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza arkadaşlar. Queen's Park Rangers West Bromwich'i ağırlayacak kendi evinde. West Bromwich 5. sırada. Hedefi var. Playoff'ta kalmaya çalışıyor. Yine Hull City, Norwich, hatta Preston'u da sayabiliriz. Burada 5. 6. sırada olmaya çalışacaklar. Playoff hedefi var West Bromwich'in. İyi de oynuyorlar. Son haftada kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Queen's Park Rangers'la düşmemeye çalışıyor. 38 puanları var. Avarajla belki yukarıda duruyorlar. 34 gol atıp 46 gol yemişler. Karşılıklı gol var yüzdesi %53. 2.5 yüzdesi de %50 arkadaşlar. Bakalım içeride dışarıda ne yapıyorlar. Queen's Park Rangers son 3 maçını kazanmış. Bristol City yenmiş. Rotherham'ı yenmiş. Bir de en önemlisi deplasmanda Leicester City yendi bu hafta. Yani düşmemek için elinden geleni yapıyorlar. Zaten Queen's Park Rangers iyi takımdır. Yani Championship'in iyi takımlarından. Aslında onlar da her zaman playoff hedefi olan bir takımlardı. Aslında 4. 5. 6. sıraları hak eden bir takım. Ama bu sene çok kötü bir performansa düşme potasına yakın. İç sahada oynadığı maçlarda da gol bulabiliyor gördüğünüz gibi. Sadece şurada play modda Southampton'a gol atamamış. Onun dışında
Norwich'e 2 gol atmış 2-2. Rotterdam'ı yenmiş 2-1. Yine Willwall'ı yenmiş 2-0. Kendi evinde oynadığı maçlarda 4 maçta gol yememiş, 5 maçta gol atamamış. West Brom için playoff hedefi var dedik. Onlar da son haftalardaki maçlarına bakalım. Son 5 maçın 3'ünü kazanmış. Burada bir Southampton mağlubiyeti var. Southampton zaten bu aralar yani golcü bir ekip. Zaten ikinci sırayı kovaladığı için bu da normal karşılanabilir. Plymouth'u deplasmanda yenmiş. Hull City ile 1-1 berabere kalıyor. Direkt rakibi Hull City bir alt sırasında ve Coventry'yi yendi son hafta. Deplasmandaki son maçına bakalım. İşte deplasmanda en son Hull City 1-1 berabere kaldı. Plymouth'u yendi. Ondan önce Plymouth da kendi evinde çok gol atan bir ekip. Ondan gol yemesi biraz şaşırttı. Ama bugün Queen's Park Rangers'tan gol yiyeceğini düşünüyorum. 6 maçta gol yememiş, 4 maçta gol atamamış ama Queen's Park Rangers'ın mutlak puanı ihtiyacı var. O yüzden ben Queen's Park Rangers'tan gol yiyeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var aldım. Bunu da bugün hafta içi çok gollü maçlar olacağını düşünüyorum. Buna da karşılıklı gol var aldım. 1.80'de çok güzel bir oranı var. Aklına yatanlar bunu değerlendirebilir. Üst eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz ama sıkıntılı maç. İkisine de puan yarayacağı için belki 1-1'de de kalabilir. O yüzden ben üste eklemedim. Zaten 1.80 yüksek bir oran. Aklına yatanlar direkt KG var ekleyip onlarına ekleyebilir arkadaşlar. Geçelim son maçımız arkadaşlar. Real Madrid kendi evinde Leipzig'i ağırlayacak. Real Madrid deplasmanda Leipzig'i 1-0'la geçmişti. Önceki maça bir hatırlayalım ilk önce. Deplasmanda 48. dakikada 1-0 öne geçti. Orada 3 korner kullanabilmiş. Leipzig evinde 7 korner kullanmış. 13 şut Leipzig'in var. 10 şut Real Madrid'in var. Yani Leipzig kendi evinde çok kötü oynamadı aslında. Çok da güzel oynadı. Pozisyonlarda buldu. Gol atabilirdi de ama Real Madrid tecrübesiyle maçı kazandı diyebiliriz. Biz de zaten Real Madrid kazanır almıştım ben. Yanına City'nin varını da ekleyip güzel bir kupon tutturmuştuk o gün. Yüksek de oranı vardı Real Madrid'in. Ama bugün deplasmanda gol yemeyen Real Madrid'in bugün ben gol yiyeceğini düşünüyorum. Leipzig güzel başlayacaktır maça. Hızlı başlayacaktır. Gole ihtiyacı var Leipzig'in. Deplasmanlarda oynadığı maçlara bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlara bakalım. Şampiyonlar Ligi oynadığı maçlarda City'ye 3-1 yenilmiş. Kızıl Yıldız yenmiş. 3-1 Young Boys'u yenmiş. Deplasmanda ne yapmış ona bakalım. Yine Young Boys'u 3-1 yenmiş. Kızıl Yıldız 3-1. City'ye 3-2 yenildi. 2-0 öne geçtiği maçta City 3-2'yi sağladı. Zaten rahattı City. O maçı baz almamız lazım ama yine gol atacağını düşünüyorum ben. Leipzig'in kendi evinde oynadığı maçlara bakalım. Napoli'den 2 gol yemiş. Union Berlin ve Braga'dan gol yememiş. Zaten Union Berlin bu aralar çok kötüydü. Real Madrid'de oynadığı zamanlar gol atamıyordu zaten. Hala da gol problemi var ama o Union Berlin'den gol yememesi normal. Braga da aslında çok pozisyonlar buldu ama değerlendiremediler. Şanssızlardı diyelim ya da beceriksizlerdi diyebiliriz. Ama bugün Leipzig eline geçen fırsatı değerlendirecektir. Hatta sürpriz olarak ben ilk golü Leipzig'in atacağını düşünüyorum. İlk golü Leipzig'ten bekliyorum. 2.57 bir oranı var. Sonradan Real Madrid'in açılmasını bekliyorum. 2-1'ler, 2-2'ler çıkabilir. İlk tercihim benim KG var olacak. Oran düşmüş galiba biraz. 1.56 idi ben yazdığımda. Şimdi 1.43 görünüyor. KG var 1.43'ten oynayabilirsiniz. Şu an KG var ve üst oranı 1.56. Üstü de ekleyebilirsiniz. Yani maçın 2-2'lere kadar gidebilir diye düşünüyorum. Üst bir var ekleyebilirsiniz 1.56 orandan. Maçın başlamaz Leipzig'in hızlı başlayıp bir kontradan gol atacağını düşünüyorum. İlk gol Leipzig'ten gelirse 2.57 sistem kuponlarını ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine 3 tane kupon yaptım arkadaşlar. Dilerseniz onları göstereyim. Aklınızda yatan kuponları beğenirseniz oynayabilirsiniz. İlk kuponum Sporting Lisbon Atalanta maçını KG'ye var aldım. Real Madrid Leipzig maçını KG'ye var aldım. 2.07 bir oranı var. Başka maç eklemek istemedim. Çünkü bir tane daha kupon yaptım. Ona 3 maç yazdım. Buradan geriye kalan maçlardan. Onu da göstereyim hemen. O da ideal bir kupon. İlk maç Cardiff Huddersfield. Karşılıklı gol var. Southampton Preston 2.5 üst. Wolfsburg Rangers West Bromwich maçında karşılıklı gol var aldım. Bu da biraz riskli kupon oldu. 4.53 oranı var. Bir de sürpriz bir kupon yaptım. 4 maçlı bir kupon yaptım. Burada Lisbon'u 1 olarak aldım. Maç sonu 1.87 düşmüş oranı. 1.92 idi galiba. Middlesbrough Norwich City maçını deplasman galibiyeti aldım. 2.61 oranı var. Southampton Preston maçını 2.5 üst ve karşılıklı golü var aldım. Watford Svensson maçını 2.5 üst ve karşılıklı golü var aldım. Bunların oranları da 1.81. Toplam 15.99 oranı var. Aklınız yatarsa bugün zaten bülten kötü. Bunları bir 20-30 lira 50 lira bandında bütçeniz kadar değerlendirebilirsiniz sürpriz olarak. Zaten az maç, çok maç yazıp az miktarda oynamakta fayda var arkadaşlar. Aklınız yatarsa bunları değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Çok fazla maç yok zaten. Bültende dar olduğu için çok fazla maç almadım. Videoda uzun olmasın diye kısa kısa geçmeye çalıştım. Umarım güzel geçer gününüz. Şansınız bol olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki bültende görüşmek üzere.